Dostlar, sevgiler, selamlar. Bu haftada güncel bir tebliğ ile karşınızdayız. Ancak bu hafta paylaşacağım ruhsal celsemizden aldığımız bilgiler, ruhsal varlığımızdan öte Türkiye ve Türk halkı ile ilgili sorular ve cevaplar şeklinde bir akış içeriyor. Yayının süresini uzatmamak adına her zaman yaptığımız gibi hızlıca soruları okumaya ve akabinde cevapları paylaşmaya başlıyorum. Cevapların sonunda da sizlere kişisel olarak da yorumlarımı ve paylaşımları aktaracağım. Soru: 2024 yılı Türkiye için nasıl geçecek diye sorduk. Cevap: kara kara bulutlar, bir koyulaşıp bir açılacak. Aydınlığa daha var. Kızıl alevler gibi kötü planlar paket paket açılacak. Türkiye kaynar kazanlarda. Yılan yılan gözler üstünde. Bu toprakların üstünde. Aydınlığa daha var. Umutsuzluğa gerek yok ama. Karanlık varsa aydınlık var. Aydınlık varsa karanlık var. Çok yakın değil ama. Ferahlama çok yakın değil. Zaman var. Bu cevapta iki bilgi benim dikkatimi çekti. Birincisi, yılan yılan gözler üstünde. Burada negatif kutbu temsil eden varlıkları veya oluşumları net bir şekilde aktarıyorlar. Diğer ikinci bir bilgi, aydınlık karanlıkla, karanlık da aydınlıkla bir bütün halinde var bilgisini paylaşıyorlar. Burada bizlere düşen karalar bağlamak değil, durumun farkındalığında negatifi desteklemek veya farkında olmadan eleştirel bir şekilde negatifi desteklemek yerine daima pozitif alanda bilincimizi, ruhsal varlığımızı ve fiziksel eylem halimizi pozitif tarafta tutmamız gerektiği olacaktır. Benim bu cevap içerisinde sizlere yorumum ki akışın devamında bununla paralel cevaplar zaten tarafınıza iletilecek. Yeni soru: Türk halkı olarak bu süreci daha doğru yönetmek, tamamen karanlığa mahkum olmamak için bizler neler yapmalıyız? Bu bilgileri dinleyenlere bu enerjiyi dengelemek için neler paylaşmalıyız diye sorduk. Lütfen çok çok iyi dinleyin değerli dostlar. Cevap: İyiyi çağırsınlar. Kolektif için iyiyi çağırsınlar. Bireyselliğin zamanı değil, bütün için iyiyi çağırsınlar. Tek tek kurtuluş yok. Kurtuluş bütünde. İyiyi çağırsınlar. Kalpte, kafada, elde ne yapıyorlarsa iyiyi çağırsınlar. Ancak iyiyi çağırınca yukarıda kalırsın. İyilik ile yükselirsin. Beddua indirir aşağıya. Beddua ah almak aşağıya indirir. İyiyi çağırsınlar. Hep aydınlığı çağırsınlar. Birlik için aydınlığı çağırsınlar. Tutup tutup aşağıdakini de yukarıya çıkarsınlar. Kol kola, kol kola aşağıdakini de yukarı çıkarsınlar. Biraz önce paylaştığımız bilgi dahilinde bunu farklı şekillerde uzun zamandır anlatmaya çalışıyorum. Karanlığın olmadığı yerde ışığı anlatamazsınız. Gecenin hiç var olmadığı yerde gündüzü anlatamazsınız. Burada aslında ülke olarak içerisinde bulunduğumuz şartlar tamamen bizim negatifi pozitife dönüştürme ile ilgili bütünsel bir hareketin parçası olabilmemiz için oluşturulmuş bir süreci
varlığında barındırıyor. Beddua ederek, sizinle aynı fikirde olmayanlara eleştirerek, onları sizden daha geri görerek, onları sizden daha eksik görerek daima o tarafı güçlendirmeye devam ediyorsunuz. Bir kişi neyi eleştirirse eleştirdiğini daima kendisinden daha güçlü bir pozisyona getirir. Bakın hayatınıza. Hayatınıza bakın. Ne demek istediğimi çok çok daha iyi anlayacaksınız. Anlamanın ötesinde hak vermek durumunda da kalacaksınız. Çünkü kendiniz için, kendi tekamülünüz için, kendi ruhsal varlığınız için harcamanız gereken enerjiyi eleştirme, kızgınlık, öfke, beddua, ah etme ve benzeri enerjilerle kendiniz için değil, karşı tarafa varlığınızdaki enerjiyi, sizi yükseltecek enerjiyi karşı tarafa aktarırsınız. Peki bu aktarma sonucunda ne olacak? Siz kendi doğrunuzu savunurken daha pasif bir halde kalacaksınız. Ancak eleştirdiğiniz daima güçlenmeye devam edecek. Bu bir yaratılış yasasıdır. Bu bir evrensel tekamül yasasıdır. Değerli dostlar, bakın bu paylaştığımız bilgileri çok çok iyi düşünün. Üzerine kafa patlatın. Bu bilgiler sevgi, çiçek, böcekler, birbirimizi sevelim bilgileri değil. Bunlar klasik Nirvana'ya ermek için paylaşılan pozitif olumlama cümleleri değil. Bizden çok daha üst boyuttaki tekamülümüze yoldaşlık eden dostlarımızın paylaştığı bilgiler. Değerli arkadaşlar, bedduadan, negatif enerji yüklemesinden artık uzaklaşın. Artık bu sınavdan geçin de yola devam edin demek istiyorlar bize. Daha bunu ne kadar net bir Türkçe ile veya anlaşılabilir bir aktarımla nasıl bizimle paylaşabilirler bilmiyorum. Ama hala görüyorum sosyal çevremde, iş hayatımda bu çatışma bitmiyor. Sizinle aynı fikirde olmayan insanlar sanki yaşamayı hak etmiyorlarmış gibi bir muamele yapmaktan vazgeçin. Eğer o kişiler olmasa bizlerin gelişmemize vesile olacak araçlar ortadan kalkmış olacak. Keza biz de onlar için aynı görevi yapıyoruz. Çok düşünmemiz lazım. Hal ve olaylara daha dışarıdan bakmamız lazım. Yeni soru. Türklüğün ezoterik kökeni hakkında bizlere neler söyleyebilirsiniz diye sorduk. Cevap: İlk beyaz, aydınlık, cesur ırk. Güneş doğuyor. Güneşe bakanlar, güneşe yürüyenler. Hep güneşe, hep aydınlığın tarafına yürüyen hep vardı. Onlar hep vardı. Yerden biten buğday gibi güneşe doğru kafalarını uzattılar hep. Hep onları biçecek oraklar vardı. Ama onlar tekrar tekrar doğdu. Karanlık hep üstüne çöreklendi. Ama onlar hep güneşe baktı. Hep güneşe doğru. Bizlerin aydınlıkla olan, ışıkla olan, pozitifle olan, güneş burada bir sembol. Aydınlığın, yüksek frekansın ve enerjinin sembolü. Bu yolda yürüyenleri biçecek oraklar hep vardı. Daima olacak. Bakın iş dönüyor, dolaşıyor. Nereden bakarsak bakalım bizlerin güneşe doğru dönmekten, aydınlığa, ışığa doğru dönmekten, ne ile karşılaşırsak bizi bu yolda engelleyecek, ne ile karşılaşırsak yoldan çıkmamamız ve yolda olanları doğru yönetmemiz prensibinde yaşamamız gerektiğini net bir şekilde söylüyorlar. Ki ezoterik anlamdaki kökenlerimizdeki o DNA bilgisi
bu prensiple, bu bilgiyle bizim varlığımıza aktarılmıştır. Neden huzur bulamıyoruz? Neden mutlu olamıyoruz? Hiç düşündünüz mü? Neden ülke olarak bir refah ve huzur alanına geçemiyoruz? Birbirimizi yemekten, anlamsız çatışmalar halinde birbirimizi yorarken, üzerken, kırarken, farklı fikirlere saygı duymak ve ortak paydadaki fikirlerle bir bütün oluşturmak yerine çatışmaktan mutlu olmaya zaman bulabiliyor muyuz? Bu bilgileri dinleyen bazı dostlarımız bu bilgileri bir masal, bir polyanna, bir anlamsız bir iyilik hareketi olarak görebilirler. Ama o kişilere sadece şunu söylüyorum. Hayatlarını sadece bir gözden geçirsinler. Sadece mutlu anlarını, mevcut hayatlarını, iş hayatlarını, aile hayatlarını, eğer bu bilgiler bir polyanna boyutundan geliyorsa, kendisinin şu andaki mevcut varlığının en reel boyutunda hayatındaki huzurun, mutluluğun, hayatla olan ilişkisindeki motivasyonlarının ne kadar onu beslediğini bir gözden geçirsin ve bu konuda hiçbir zaman yanılmadık, yine yanılmayacağız. İstediği kadar rol yapmaya devam etsin. Mutlu olmadığınızı biliyoruz. Huzur bulamadığınızı biliyoruz. Mutlu olamadığınız ve huzurlu olamadığınız her an o öfkeyi veya varlığınızdaki o negatifi bir şekilde kutuplulukla varlığınızdan eksiltmeye çalıştığınızı biliyoruz. İşe yaradı mı? Azaldı mı? Azalmadı. İşte bu sebeple bu yaşınıza kadar bu şekilde davrandınız, bir sonuç alamadınız. Gelin bir de bu yolu deneyelim. Bakalım işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Denemesi bedava. Sadece deneyelim. Sadece bu alanı hissetmeye çalışalım. Bir şey kaybetmeyiz. Ama işe yaradığını gördüğünüzde ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Konunun sadece sizinle ilgili değil, yoldaşlarımızın paylaştığı gibi bütünle ilgili olduğunu, bir kişinin bütünü temsil ettiğini daha iyi anlayacaksınız. Yeni soru. Atatürk'ün Türklerin Mu'dan geldiği bilgisi hakkında ne söyleyebilirsiniz diye sorduk. Bu arada cevabı paylaşayım. Doğru. Onlar hep vardı. Doğru. Zaten Atatürk'ün Mu ile ilgili bu kadar yoğun araştırma yapmasının sebebi zaten Türk'ün kökeninin Mu'dan geldiğini zaten öğrenmiş olmasıdır. Bu videonun açıklama alanına da Atatürk'ün Mu araştırmaları ile ilgili dokümanları Drive linki olarak açıklamada paylaşacağım. İlgisi olanlar, bu bilgilere ulaşmak isteyenler, araştırmak, bilmek isteyenler açıklamadaki linklerden de rahatlıkla ulaşılabilir ve okuyabilirler. Soru. Mu dönemindeki ruhsal yükseklik bilgisi DNA'mızda mevcut. Bu halk varlığındaki bu ateşi nasıl yakabilir? O güneşi varlığımızda tekrar nasıl hissedebiliriz diye sordum. Biz eğer Mu'dan geldiysek, Mu'daki hayatımıza ait DNA bilgisi varlığımızda madem mevcut, Mu o dönemde yaşayan varlıkların ruhsal fenomenlerini, ruhsal varlıklarını en yüksek noktada aktif etmiş bir topluluktu. Aktif ettikleri bütün ruhsal bilgi bizim DNA'mızda mevcut. Biz de dedik ki bunu tekrar nasıl aktif edebilir bu halk? Nasıl tekrardan o eskiden yürüdüğü o güneşle olan ilişkisini nasıl tekrardan yakabilir? Nasıl bu ateşi gönlünde hissedebilir diye sorduk. Cevap.
o güneş, sevgi ve cesaret hep vardı, hep var. Unutturuldu. Unutmak insanda hep var. Ama olanı örtemez. Örtemezler. Hatırlayan hatırlatsın. Hatırlayan gözünü kapatanlara hatırlatsın. Hatırlayan susmasın. Hatırlatsın. Aydınlığa, güneşe yürümeyi hatırlatsın. İçinde var. Yüreğini aç bak. O sevgi, o cesaret var. Aç bak. Hatırlayan hatırlatsın. Bilen biliyor. O ateş DNA'larda var. Türk'ün o parlayan ateşi var. Doğru yönlendirmek gerekiyor sadece. Hatırlatmak gerekiyor. Bu bölümden sonra arkadaşlar Atatürk bilgisiyle cevap devam ediyor. Atatürk'ü daha çok hatırlatmak gerekiyor. En iyi hatırlayan oydu. Ona yaratıcı hatırlattı. Hatırlat dedi, o hatırlattı. Atatürk'ü hatırlatmak, Türkiye kendini hatırlatmak. Atatürk'ü hatırlatmak, Türkiye kendini hatırlatmak. Arkadaşlar, Atatürk'ü çok iyi araştırın. Sadece yapılan savaşları, stratejik zekasını değil, bu ülkenin, Türk'ün hakikatini anlamasıyla ilgili yaklaşımlarını araştırın. Türkçe meali Atatürk yazdırmak istediğinde, şimdi yanlış olmasın, etrafındaki yardımcılarından veya paşalardan biri diyor ki, paşam, Kur'an-ı Kerim Türkçe'ye nasıl çevrilir? Atatürk'ün cevabı, aman diyor paşam, eğer Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrilmemesi demek, Kur'an-ı Kerim'in manası yok demektir diye cevap veriyor. Eğer şu anda biz Kur'an-ı Kerim'i Türkiye Cumhuriyeti içerisinde anladığımız dilde, Türk dilinde okuyabiliyorsak, anlayabiliyorsak o dönemlerde atılan adımlarladır. Araştırın. Mu ile ilgili yaptığı araştırmaları, Türk'ün gerçek kimliğini anlamayla ilgili araştırmalarını, Nutuk'u okuyun arkadaşlar. Dine bakış açısını doğru anlamaya çalışın. Günümüzde anlatıldığından çok uzak bir profili var. Bir taraftan Mu'yu araştıracaksın, bir taraftan Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinin yapılması ile ilgili adımı atacaksın. Mu ile ilgili bilgilerin araştırılması ile ilgili insanlar görevlendireceksin ki Elmalılı'ya Türkçe mealle ilgili adımı attıran da Mustafa Kemal Atatürk'tür. İyi araştırın arkadaşlar. Çok çok iyi araştırın. Biz var olalım diye varlığımızda bu enerjiyi, DNA'mızdaki bu aktivasyonu, bu unutturulmuş yüksek bilgileri varlığımızda tekrardan yakmak için yapılan bu çalışmaları bizden önce bize ışık olmak isteyen üstadlarımızı çok iyi anlamaya çalışalım. Işık onlardan bize yansıyacak, bizden de bizden sonra gelenlere yansıyacak sevgili arkadaşlar. Son soru. Ruhun yükseliş yolculuğunu hayatında yaşayanlar, bu hatırlamanın meşalesi olanlar mıdır diye sorduk. Cevap: korkusuz cesaret ile Atatürk bunu yaptı. Onun izinden gitmek bu.
ön yargısız, korkusuz, cesaretle hep yürümek. Yürümek demek, çalışmak demek. Hep çalışmak. Beden, zihin, kalp, el hep çalışacak, hep çalışacak. Evet arkadaşlar, yayının başında da söylediğim gibi bugün paylaştığım bu celseye ait tebliğler sadece ruhsal varlığımızı anlamayla değil, bu dünyadaki köklerimizle ve yaşadığımız ülkemizle ilgili yüksek bilgiler içermektedir. Anlamak isteyene, anlamak için gayret edene, varlığında içselleştirmek için mesai harcayanlara ve yoldaşlarımızın dediği gibi çalışır halde olanlara. Zor zamanlar, ama bu zor zamanlar sürpriz değildi. Bu dönemin geleceği yıllar öncesinden bizlerle paylaşıldı. Beni uzun zamandır takip eden dostlarımız 2 yıl, 3 yıl öncesinden bu dönemlerin geleceğiyle ilgili paylaşımlarımızı zaten dinlemişlerdir. Veya şu anda beni yeni takip eden kişiler geçmiş dönemdeki yayınlarımıza bakarsalar bu dönemleri birebir aktardığımızı ve bu şekilde cereyan edeceğini, ama bu şekilde cereyan etmesinin sebebinin bu coğrafyanın uyanışın bir parçası, bir katalizörü olduğu, ama bunu bu kadar yoğun, sancılı bir şekilde atlatmamızın sebebinin de yine bizlerin yaşam şekli, birbirimizle olan ilişkilerimiz, hayata bakış açımız, insanlarla olan ilişkilerimiz ve benzeri dinamiklerin yaydığı enerji alanının yansımasının olduğunu bizlere net bir şekilde aktardılar. Ve bu yolda gidersek de aynı sancının biz akledene kadar kademeli bir şekilde artacağını da bize söylediler. Öyle olmadı mı? Bakın. Yani geçmiş ve şimdi olarak baktığınızda katlaya katlaya gitmedi mi? Önce kendinizle başlayın sorgulamaya. Ben nasıl yaşadım? Benim yaşam şeklim bütüne, kolektife, çevreme nasıl bir etki, nasıl bir bilgi, nasıl bir enerji yaydı diye kendimizden başlayalım. Değerli arkadaşlar. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Çok düşünelim diyelim. Varlığımıza, hakikatimize sahip çıkalım. Kendimizle uğraşalım. Çevremize faydalı olabileceğimiz kadar onlarla da uğraşalım. Ve bu dönemleri kolaylıkla atlatalım inşallah diyorum. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.